Herkese merhabalar. Giyindik, kuşandık, valizlerimizi hazırladık. Kedimizi, köpeğimizi Hatice'ye emanet ettik. Şimdi yeni bir yolculuk zamanı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kısa bir uçuş. İstanbul Havalimanı'ndayız şu anda. Buradan da akşam 5'te uçuşumuz var. Bakalım nereye gidiyoruz. Evet, İtalya'nın güneyindeki en güzel şehirlerden ki daha önce de gelmiştim. Napoli'deyiz.
Capito? Yeah, I'm gonna exchange money to the same. Hey, we can get money right here. Efendim herkese merhabalar. İtalyan usulü evlilik filmi. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. 1964 yılında çevrildi. Sofia Loren ve Marcello Mastroianni'nin oynadığı muhteşem bir filmdi. Ve şimdi onların izinde filmin de çekilmiş olduğu Napoli şehrindeyiz. Napoli şehrini bu filmin izinde beraber keşfedeceğiz. Hanno detto fermi. Ok? Pasqua dietro. Pasqua, Pasqua, mi hai No, lì non si vede un cazzo.
Ça sent sucré. Ouais. Plebiscito meydanındayız. Buranın en büyük meydanlarından biri. Hemen arkamızda da Francesco Bazilikası var. Bir önceki seyahatimizde geceleyin burada gençler trompet çalıyorlardı. O kadar güzeldi ki böyle geceye bambaşka bir hava vermişti. Meydanın tam karşısında da Kraliyet Sarayı var. Zamanının şu an müze. Napoli zamanında tabi bir kraliyetti, özerkti, İtalya'dan ayrıydı belirli bir zamana kadar. Kraliyet yönetildiği için kralları da burada yaşıyordu. Harika bir meydan. Bir Napoli sokağındayız. Bayılıyorum buralara. Küçük balkonlardan sarkıtılan çamaşırlar, yıkanmış çamaşırlar. Yukarılardan uzatılan sepetler, bakkaldan, manavdan verilen siparişleri apartmana çıkarmak için. Bizde de olan şeylerdi zamanında, artık çok kalmadı bu tip şeyler ama burada hala canlı örneklerini sıkça her an görebildiğimiz şeyler. Dip dibe evler ve binalar çok eski. Sanırım bu noktayı bir filmde görmüştüm. Hangi film hatırlamıyorum. Belki de o dediğim İtalyan usulü evlilik filminde görmüşümdür. O filmi bu akşam ben bir tekrar izleyeyim. Napoli insanları kuzey tarafından daha farklı tabii. Kuzeydeki İtalyan şehirlerindeki yaşayan insanlardan daha alçak gönüllü. Hayata bakışları daha bir başka. Onu görüyorum. Daha önce geldiğimde de bunu fark etmiştim. Şimdi de görüyorum. Giyim, kuşam vesaire böyle lüks, şatafat hiç umurlarında değil. Günü gününe yaşıyorlar. Öyle bir izlenim edindim. Ve o filmde gördüm, İtalyan usulü evlilik filminde de gördüm ya da birçok Napoli'de geçen filmde, eskiden 60'lı yıllardan kalan filmlerde gördüğüm sahnelerden hiçbir farkı yok şu an. Yani bir gram ileri gidilmemiş. Hani teknoloji gelişmiş vesaire falan ama onlar yerinde saymışlar. Şuraya bakın arkamızda ne kadar güzel. Tamamen eski usul.
Hiçbir tabir görmemiş bina. Ve buranın bir çöp problemi var arkadaşlar. Yıllardır çözülememiş, kronik hale gelmiş bir çöp problemi var. Çöpler toplanmıyor. Her yerlere atıyor insanlar çöplerini falan. Böyle bayağı bir ciddi kronikleşmiş bir durum bu burada. Ama nedense rahatsız etmiyor. Castel de Levo, deniz kenarında küçük bir minik bir şato. Bir önceki videomda oranın içinde göstermiştim. Hemen ada görüyoruz şurada bir tane. Orası da Capri Adası, meşhur. Şarkılar dahi yapılmış üzerine. Mini bir kahve molası. Piazza dei Martiri, Martiri meydanı burası. Bu şatodan çok uzak bir noktada değiliz. Böyle mahalle mahalle bu 7 günde buraları gezmeyi deneyeceğiz. Piazza dei Martiri çevresindeki mahalle tamamen lüks mağazalarla çevrili. Burada böyle bir mahalle olduğunu bilmiyordum. Yeni bir şey öğrendik. Mağazalara bakıyoruz, fiyatlar uçuk uçuk, hep İtalyan markaları ama böyle haliyle giysi de İtalya çok önde olduğu için böyle deli dehşet fiyatlar. Gülüyorlar bana, konuşuyorum. Hemen bu Château de Levo'nun karşı tarafı oluyor burası. Göbeğinde Piazza dei Martiri meydanı. Mahallenin adı Chiaia. Burası tamamen lüks mağazalarla çevrili. Kazara düştük. Bir iki mağazaya girdik. Mesela Türkiye'deki herhangi bir alışveriş merkezindeki yabancı bir marka fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda yalnız böyle, nasıl diyeyim size, 100-150 euro kadar daha aşağıda burada fiyatlar. Bunun bizim ülkenin vergileriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani burası bizim oradaki uluslararası markalar konusunda daha ucuz.
Le bleu que j'ai acheté là-bas, ils n'ont pas été. Piazza dei Martiri. Oui. Napoli'nin genelinde dediğim gibi hani apartmanlar hep tamiri görmemiş. 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık apartmanlar falan. Ama bu bölge tamamen yenilenmiş gördüğümüz kadarıyla. Her tarafta Sofia Loren'in bu tablosuyla karşılaşıyorum. Daha doğrusu duvarlara işlenmiş böyle. Hani nasıl Hristiyanlar Meryem Ana'yı her yere işliyorlar falan. Yok heykelini yapıyorlar. Sofia Loren de bir nevi Meryem Ana olsa gerek Napolililer için. Bir sokak yukarı çıktım. Leo aşağıda dinleniyor. Normalde biliyorsunuz İstanbul'dan da kaçmış biri olarak büyük şehirlerin karmaşasını sevmiyorum. Ama nedense Napoli'nin bu karmaşası, bu hareketliliği, bu yoğunluğu
beni rahatsız etmiyor. Niye bilmiyorum. Buraları böyle yokuşlu, insanı yoruyor. Düz bir şehir değil Napoli. Federico Fellini ile alakalı bir şeyler yapıyorlar sanırsam. İtalyanca yazıyor, anlamadım. Federico Fellini'nin filmlerini izleyiniz ayrıca mutlaka. Eski filmler haliyle 60'lı yıllar çok farklı bir bakış açısı veriyor insana. İtalya ile ilgili, dönemle ilgili. Ça c'est vraiment, comment on dit, quand c'est pas trop cuit, al dente. Un morceau de pain. Trattoria Antica. Bu küçük lokantanın adı buydu. Lionel internetten bulmuş. 2023'te birçok insanın tercih ettiği bir lokanta olmuş. Şimdi girdik orayı denedik. İngilizce menü yok. Ve İtalyancadan çevirmeye çalışıyorum çeviriciden. Deniz ürünlü karışık makarna seçtim. Ama andante olayı beni geriyor yani. Andante'yi ben sevmiyorum. Biraz daha pişmiş tercih ediyoruz. Türk damak tadına uygun olarak. Ama burada maalesef böyle. Ama güzel. Sanki evde yapılmış bir makarna hissi. Bir de her dükkanda şey var burada. Her bir mekanda. Kasanın olduğu noktada özellikle kırmızı biber. Bu acı biberin, minik acı biberlerin birer kopyası böyle. Bu onların nazar boncuğu oluyor. Kötülüklerden korunmak adına koyuyorlarmış. Bir dükkanda sordum, dedim niye burada her yerde bu kırmızı biberi koyuyorsunuz bu kasaların yanına, duvara falan asıyorsunuz. Aynı bizim nazar boncuğu hikayesi. Burada da kırmızı biber. Ça existe encore. Ça existe.
Pişito Meydanı'nın hemen arkasındayız. Şimdi yavaş yavaş otel tarafına doğru gidiyoruz. Moncello, Napoli'nin tabii meşhur alkollü içeceği her yerde satılıyor. 5 euro, 10 euro, 7 euro değişiyor şişenin büyüklüğüne göre, şekline göre. Karte İspanyol. Yağda kızartılan bir çeşit pizza yapıyorlar. Eski zamanlarda da böyle yapılıyormuş pizza. Böyle turistlerin çok ilgisini çeken bir dükkan. Via Toledo. Buranın en meşhur caddelerinden biri. Hem uzun bir cadde hem aşırı kalabalık bir cadde. Caddenin diğer tarafı da İspanyol Mahallesi oluyor. Bu şekilde isimlendirmişler. Şimdi biraz bu mahallede gezeceğiz. Burası bir apartman girişi. Eskiliği görüyor musunuz? Posta kutularının eskiliğine bakın. Ve şurası da merdivenlerle direkt giriş yukarı katlara. Artık hangi yüzyılda yapıldı bu apartman bilmiyorum. Ya buradaki bütün apartmanlar böyle. Böyle bir ürkütücü girişleri var. Dairelerin içerisini bilmiyorum nasıl. Ama girişler çok berbat. Temiz ama eski.
Sofia Loren. Sofia Loren ancora. Combien de scooters, oui? Combien de scooters qu'il y a? Encore? La voiture maintenant. Bu mahalle tam bir curcuna. Her yerde Maradona'nın fotoğrafları, heykelleri, bir şeyleri böyle dolu. Ve çılgınlar gibi mobilet kullanıyor insanlar. Bu eski sokaklarda, bu eski kaldırımlarda. Ve bir tane motosikletli birini gördüm. İçecek bir şeyler taşıyordu. Hem mobileti sürüyorlar, hem bir şeyler taşıyorlar. Yürüyemiyorsunuz bile. N'est-ce pas? Je dis, vous pouvez même pas marcher là. Her an tetikte olmanız gerekiyor bu arabalar ve mobiletler için. Her yerden çıkıyorlar. Bir an önce bu curcunanın içinden çıkıp kendimizi böyle gar tarafına doğru atmak istiyoruz. Biraz da orada gezmek. Tu as vu le prix? 20 euros. C'est pas mal. Cette chemise aussi, regarde. 24. Tu as vu Kebab Istanbul en face? Dante Meydanı'nda bir şeyler içtik, biraz dinlendik çünkü çok yorulduk yürümekten. Şimdi yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Sonra da akşam yemeği ve otele dönüş.
Hava biraz atıştırdı, yağmur ve serinledi, o yüzden üzerimi giydim. C'est sombre. Même avec une jumelle. Bunlar baston. Oh, c'est très beau. Ah, c'est pour mettre des chaussures là. Ouais. Ayakkabı çekeceği. Hepsinin baş kısmı ayrı. Regarde, pour gratter le dos. Prens Charles için bile şemsiye yapmış. Buranın sahibi. Bahsettiğim biberler bunlar ama buradaki bayağı bir abartılı. C'est très grand. Bayağı bir ünlü gelmiş geçmiş bu şemsiyeciden yani. Hepsinin fotoğrafları var burada. Maradona da buradaymış. Efendim tekrar döndük dolaştık. Yine bu meydana geldik. Batıkların önüne. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. GoPro'nun şarjı bittiği için telefonla çekim yapıyorum şu anda, o yüzden daha fazla çekim yapamayacağım. Artık bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.